Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım kat kat tel tel pul pul dökülen katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak un, ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yaklaşık 1 bardak kadar ılık su ekledim. Yavaş yavaş ilk etapta tuzu eritiyorum. Daha sonra unu alttan alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben 2 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Yani 2 bardak yarım çay bardağı kadar su kullanabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Suyu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamur şu anda ele yapışan bir kıvamda. Hamuru yoğurdukça hamur elinizi bırakacak. Bu sizi yanıltmasın. Çok fazla un veya su eklemesi yapmayın. Hiç un eklemesi yapmadan hamuru masaya alıyorum. Hamuru masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Çok az un serperek hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Daha fazla dinlendirebilirsiniz ama daha eksik dinlendirmeyin. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Poşetin içerisine biraz un serptim. Hamuru yarım saat kadar dinlendirdim. Hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamur toparlıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 6 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Bu arada ben bezeleri tavanın büyüklüğüne göre ayarladım. Kullandığım tava 36 santimlik bir tavadır. Eğer daha küçük bir tava kullanacaksanız bezelerinizi ona göre ayarlayın. Bezeleri hazırladım. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini tekrar poşetle kapatıyorum. Temiz bir mutfak havlusuyla örtebilirsiniz.
Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezelerimi 10 dakika kadar dinlendirdim. Kenara alıyorum. Üzerlerini tekrardan poşet ile kapatıyorum. Kuruma yapmasın. Hızlı bir şekilde hamurumu açmaya başlıyorum. Merdane yardımıyla açıyorum. Çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Yaklaşık 25-30 santim kadar açmanız yeterli olacaktır. Hamuru açtıktan sonra ben içerisine tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürüyorum. Sıvı yağını çok az karıştırdım. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyip karıştırdım. Yağı yufkanın her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Yağ miktarı eksik gelirse tekrardan hazırlayabilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi katlama işlemi yapıyorum. Katladıktan sonra poşetin altına alıyorum kuruma yapmasın. Hemen bir tane daha açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra yağ karışımından 2 kaşık sürüyorum. Ben katmerlerimi hazırlamaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Katmerlerin hepsini hazırladım. Poşetin altına aldım. Bu şekilde içerisindeki katı yağın tamamen donmasını bekliyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. 15 dakikanın sonunda içerisindeki katı yağ tamamen dondu. Eğer bu tarifi yazın yapacaksanız bu işlemi buzdolabında da yapabilirsiniz ama kesinlikle hamurun hava almaması gerekiyor. Hızlı bir şekilde merdane yardımıyla hamurları büyütüyorum. Hamuru 36 santimlik tavaya göre büyütüyorum. Hamur merdaneye yapıştığı için çok az un serperek hamuru büyüttüm. Çok fazla un kullanıp hamurunuzu sakın sertleştirmeyin. Hamuru kenara alıyorum. Hemen sizler için bir tane daha büyütüyorum. İlk etapta elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla yavaş hareketlerle büyütüyorum. Hamurların hepsini açtım. Pişirme aşamasına geçiyorum. Tavayı iyice ısıttım. Çok az sıvı yağ sürüyorum. Hazırladığım katmeri tavaya alıyorum. İlk etapta orta ateşin altında bir ateşle pişiriyorum. Kızarmaya başladıktan sonra ocağımın altını kısıyorum. Ara ara kabarması için ocağın altını yükseltiyorum. Yavaş yavaş kabarmaya başladı. Üzerine biraz sıvı yağ sürdüm. Bu aşamada çeviriyorum. Kuru kalan yerlere tekrardan sıvı yağ sürdüm. Çevire çevire katmeri pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. Mükemmel bir şekilde kabardılar.
Bu şekilde kabardığı zaman içerisi kat kat ve tel tel oluyor. Eğer yaptığınız katmerler bu şekilde kabarmıyorsa içerisi pişmiyor demektir. Lütfen kontrollü ve dikkatli bir şekilde pişirin. Çok böyle aşırı kabarmasına gerek yok ama biraz kabarması yeterli. Hemen yakından göstermek istiyorum. Katmeri çevire çevire pişiriyorum. Bu aşamada ocağımın altını kıstım. Gördüğünüz gibi içerisinde hava var. Bu sayede içerisi de çok güzel bir şekilde pişiyor. İlk katmerimi pişirdim. Diğerlerini de pişirmeye devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten mükemmel bir şekilde pişiyor. Sürekli olarak yaptığım, hatta sipariş aldığım bir tariftir. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yeter ki verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlayın. Katmerlerimi pişirdim. İlk etapta sizlere katmerlerin çıtırtısını dinletmek istiyorum. Çıtır çıtır mükemmel bir katmer oldu. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu da yakından göstereceğim. Kat kat tel tel oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Kullandığınız un markasına da dikkat edin. Ekmeklik unla yaptığınız zaman bu şekilde güzel olmuyor. Mutlaka baklavalık, böreklik un olması gerekiyor. Sizler katmerlerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.